Merhabalar arkadaşlar, merhabalar. Ben Ozan Kurzbay. Achtung diyorum. Aynen. Mayday, mayday. Mayday, mayday. Achtung. Evet, evet, evet. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Çok güzel bir akışın olduğu, ayın yavaş yavaş Yay burcuna geçtiği ama aynı zamanda Güneş'in de Aslan burcundaki yolculuğuna başladığı ve Merkür'ün durağan pozisyonda olduğu muazzam bir gün. Hatta yarın daha muazzam olacak. Aynen. Merkür S harfinde artık retro hareketinden çıkacak. S harfinde olacak. Ondan sonra hayatımızın merkezi evi, Zodyak'taki 4 numaralı ev. Hayatımızın merkezi evinde artık dümdüz bir şekilde gidebiliyor olacağız. Hem de Aslan'ın matematiksel olarak artı olduğu Güneş yıldızının ev sahipliğini yaptığı evde yardırabileceğiz arkadaşlar. Mayday, mayday. Yardırabileceğiz. Bakalım bu bize neler getirecek, bunu hep beraber şimdi izleyeceğiz arkadaşlar. İzleyeceğiz, izleyeceğiz. Aynen. Yarın ay Yay burcunda olacak. Öğrenme evi ve inandığın yolda ilerleme evi. Hazır Merkür de retrodan çıktı. S harfinde artık. İnandığın yolda bildiğin böyle gümbür gümbür Güneş de Aslan'da yardıra yardıra ilerleyebilirsin. Güneş Aslan, Ay Aslan, dan var. Güneş Aslan, Ay Yay, dan. Duygusal olarak inandığın, bilinçaltına böyle buram buram her tarafına ilik ilik yaptı. İnandığın, Merkür'de Yengeç burcuna çıktığına göre beyin olarak bütün her şey düz çizgiye gelecek yani. Bakalım şimdi bu Koç burçlarında neleri sağlayacak? Yay burcu onun kaçı? 9 numaralı evi. Kendi evinde yarın 9 numaralı ev. İnandığın işlerle meşgul olabilirsin ya da inandığın yola doğru bir şeylere adım atmak isteyebilirsin. Sayın Koç burcu 1 numaralı kart, 2 numaralı kart ve 3 numaralı kart ne diyormuş Sayın Koçlar için? 1 numaralı kart diyor ki doyum noktasından çıkıyorsun Sayın Koç, dünya kartı. Doyum noktasından çıkıyorsun. Yani bir takım icraatlar olmak zorunda. Sektörel değişiklikler, projesel değişiklikler bunları artık geride bırakıyoruz. Ve olay tamamen bir şeyleri hak edip inşa etmeye doğru gidiyor. 9 numaralı evin böyle buram buram hissettirdiği yer. Çünkü 9'dan sonra 10'a geçeceğiz. 10 eşittir 4. Yani dünyamızı değiştirip o dünyayı yatılsımasıyla inşa etme süreci abi. Sayın Koç. Bu mudur? Budur. İnşa edeceksin ki hak ettiğin değeri alabilesin. Şabe, matematiksel olarak kesinlik net. Yani bildiğin jilet gibi akacak olan bir algoritma. Eğer sen onu hak ettiği gibi inşa ediyorsan, böyle jilet gibi akacak, göreceksin böyle o adrenalin içinde şey yapacak. O o aktığı sürece sen de onu inşa etmeye devam edeceksin. Öbür taraftan tıkır tıkır değerleri almaya başlayacaksın Sayın Koç. Bu mu? Bu mu? Tertemiz kardeşim. Aynen. Tertemiz, net. Ver coşkuyu. Gelelim boğa burçlarına. Alçalan akrep 8 numaralı ev. Boğalar için krizler vakti. 8 numaralı. Krizlerden bir şeyler öğrenip onları hayatına aktarma vakti. Ve bunu yaparken Merkür de tınk diye retrodan çıkıyor. Güneş de Aslan burcuna geçmiş. Tam savaş ilanı, mücadele ilanı Sayın Boğa. Tam savaş ve mücadele ilanı ve bu mücadeleden bir şeyler öğrenme süreci Sayın Boğalar için. 1 numaralı kart, 2 numaralı kart ve 3 numaralı kart. Diyor ki Sayın Boğalar için 1 numaralı kart, geçtiğimiz süreçte eğer doğru zamanda doğru hamleyi yaptıysan o hamleyi çat. Diyor ki o zaman hak ettiğini fazlasıyla alacaksın. Kendi değerlerini alacaksın sayın boğa. Ya orada yardım doğru zamanda doğru hamle yaptıysan tık diye o değer sana hop gelecek. O değer sana gelecek ve sen de o değerle boğa hırsı yapıp diye değneklerin çömelesini o zaman şu direkt yardıracaksın Sayın Boğa. 8 numaralı evi çıkarıp oradan çıkardığın dersle
9 numaralı evde aynen. I like to mail. Aynen. Sayın Boğa göreyim seni. Sayın Boğa göreyim seni. Gelelim şimdi İkizler Burcu'na. Ciddi işler ve ciddi ilişkiler evi Sayın İkizler Burcu. Yay orada. Bakalım nedir ne değildir Sayın İkizler pardon. 1 numaralı kart, 2 numaralı kart ve 3 numaralı kart ve bu böyle buram buram güneş tutulmasına doğru gidiyoruz ayın 12'sinde. Böyle buram buram. 1 numaralı kart Sayın İkizler zamanında doğru hedefe odaklanıp çat diye atış yapabildiysen aynen çat diye atış yapabildiysen şu anda yapılanma sürecindesin. Yaralarını sarıp tamam atışı yaptık mı? Attık. Şimdi bekleyelim ne olacağını. Bekleyelim ne olacağını. Sen bekleme. İnandığın yolda yürümeye devam et kardeşim. Sana ne? Sen şu anda ciddi işler ve ciddi ilişkiler evinde yapıştırdın mı? Yapıştırdın. Tamam. Anlaşma hazırlanıyor yarın. O anlaşmayla beraber zaten diye yardırabilirsin sayın ikizler. Sıkıntı yok. Yeter ki sen gereksizleri hayatından at, doğru hedefe odaklan, o hedefe yardır, o hedefle beraber inandığın yola dön ve inandığın yolda yardır sayın ikizler. Abi o kadar basit bir matematik olamaz. Koşulsuz matematikten. Koşulsuz matematik. Ciddi işler ve ciddilikler. Anlaşma yaptım. Doğru hedefimmiş, doğru hedefim. Gidelim abi o zaman. Ne? Gidelim. Yapacak bir şey yok. Allah Allah. Şuraya yardıralım. Bitti. 8 numaralı ev. Yardır orada. Yapıştır. Temiz. Gelelim sayın yengeç burçlarına. 7 numaralı ev ciddi işler ve ciddi ilişkiler evi Oğlak ama sen 6 numaralı evdesin. Organizasyonlar, bu organizasyonları yönetme ve onlarla ilgili kararlar alma. Güneş de zaten dan diye Aslan Burcu'na geçti. Akıllı ol. Merkür de retrodan çıktı. Sana yakışan şey şu şöyle olacak, şu şöyle olacak diye yönetmen sayın yengeç. Sayın yönetmen nedir durumumuz? 1 numaralı kart, 2 numaralı kart ve 3 numaralı kart. Diyor ki sayın yönetmen, aha da burada eğer yengeç daha önceki soru işaretlerini giderdiyse şunun şöyle olmasını istiyorum, şunun şöyle olmasını istiyorum, şunun şöyle olmasını istiyorum diye o soru işaretlerini giderdiysen sayın yengeç. Şimdi yapıştırma zamanı. Söylediysen o yönetim şu anda dönmeye başlayacak. Tam senin söylediğin gibi. O organizasyon dönmeye başlayacak. İzle sadece. İzle. Önümüzdeki gün sadece izle. Aynen. İzle. Tamam izledim abi. İzledim. Tamam sıkıntı yok. Ben ne yapacağıma karar verdim köklü olarak. Bundan sonra bu organizasyon oturdu tıkır tıkır işliyor mu abi? İşliyor. Ondan sonra tahtına otur. İstediğin köklü kararları al. Çünkü o köklü kararları icraata getirecek enerji senin etrafındaki organizasyonlarla beraber sana gelecek. Senin yapman gereken tek şey o enerjiyle ne yapacağına karar vermek. Bu kadar basit. Şappe. Şappe. Aman aman. İşte bu kadar basit bir konu sayın yengeç. Eğer o kısma gelebildiysen tabii. Gelelim şimdi sayın aslan burçlarına. 7 numaralı ev ciddi işler ve ciddi ilişkiler. 6 numaralı ev oğlak ve 5 numaralı ev yay. Yaratıcılığını kendi inandığın yola doğru yardıracaksın sayın aslan. Güneş 1 numaralı evine geçiş yapmışken hazır bütün olasılıkları kendi inandığın yola doğru. El alemin uygun gördüğü yola değil, kendi inandığın yola doğru yapacaksın. Orada yapacak hiçbir şey yok. Aynen. Gölgel, gücü adına. Gücü adına. Çözmedin ki kesersin.
Evet. 1 numaralı kart, 2 numaralı kart ve 3 numaralı kart Sayın Aslan burcu. Ne diyormuş? 1 numaralı kart diyor ki çat. Senin öncelikle daha önceden dönüp içinde kendinle yüzleşmen gerekiyordu. Onun için de yalnız kalman gerekiyordu. Bu resmen aslında bir işkencedir ama yapacak hiçbir şey yok. Çünkü sen gerçekle yüzleşince içeride her şey ters dönecek, senin bakış açın değişecek. Çat! Ben daha önce gerçekten böyle mi davrandım? Evet. Neye dayanarak çok merak ediyorum. Egona dayanarak. Neye dayanarak olacak? Kendinle yüzleştiğin an o ego olgunlaşır ve her şeyi çok daha kabak gibi görmeye başlarsın. Bütün duvarların kalkar. Aynen. Bunu yapabildiysen Sayın Aslan, 4 numaralı evinde bunu yapabildiysen 5 numaralı ev diyor ki ışıl ışıl parlamaya başlarsın. Her şeye hazırsın. Böyle jilet gibisin. Her şeyi iç dünyanda halletmişsin. Kabak gibi, cam gibi her şey görünüyor. Millet diyor ki vay anam o ne? Aynen. Vay anam aslan oğlum boru mu? Aynen diyorsun sen de aslan oğlum boru mu? Ya ondan sonra o yaratıcılığına beraber bam! Ne o? Bu kart işte. Bu kart bam ne? Oturmuşsun böyle koltuğa abi. Oturmuşsun. Böyle tiril tiril böyle 100 metreden böyle görüyorlar seni. O ne lan? O nasıl bir o nasıl bir canlı nasıl bir varlık? İrademdir. İrademdir. Bundan sonra bunları yapacağız. Bu önemli kararlar aldım. Aynen bu. Ama onun için o kıvama gelmen gerekiyor Sayın Aslan. Yaratıcılığını onunla birleştirip irademdir diyebilmen gerekiyor Sayın Aslan. Bu mudur kardeşim? Budur Sayın Aslan. Hazır Güneş 1 numaralı eve geçmişken, senin yönetici yıldızın, gezegenin bir yıldız, 1 numaralı eve geçmişken, Merkür 12 numaralı evde retrodan çıktıysa tamamen sezgisel çalışacaktır demektir. Çünkü 12 numaralı evin sahibi balık, Merkür orada, senin 12 numaralı evin sahibi, senin 12 numaralı evin yengeç, böyle psişiğin zirvesi yapıyor. 12 numaralı evdeki Merkür tamamen analitik, sezgisel çalışır. Çat diye görür her şeyi. Güneş 1 numaralı evde zaten MR çektiriyor sana. Senin normalin zaten MR. Böyle triple, portable, yani sayamıyorum artık neyi nasıl gördüğünü. Sen orada kendine yüzleşip tiril tiril kendini o tahta oturtmazsan abi in o tahta dök zippo gazını alev ver. Yani yapacak bir şey yok. Ay, Gelelim Sayın Başak. The Burj of the Başak. The Burj of the Başak. Alçalan balık. 3 numaralı ev. Hayır 4 numaralı ev. Hayatının merkezi oğlum. Boru. Ben de yükselim Başak. Bir numaralı kart. 4 numaralı ev, 3 numaralı evden şunları oturttuysan 4 numaralı evde artık gölgelerin gücü adına yer yerinden oynuyor şeyle. Yaşam alanında yer yerinden oynuyor. Sen yer yerinden oynamasının tek bir şartı var ama. Delikanlı gibi ben ne yapıyorsam sonuçlarını kendim yaşayacağım. Hiç kimseyi ilgilendirmez. Bitti. Bitti. Bu bir süredir bunu diyor olman lazım. Son 2-3 gündür. Böyle çat diye oturmuş olması gerekiyor. Ben ne istiyorsam sonuçlarını kendim yaşayacağım. Bu hiç kimse ilgilendirmez. Bu benim hayatımın merkezi ve benim isteklerim. Bitti. Bitti. Game over. Bunu yapıyorsan şimdi önümüzdeki süreç içerisinde 2, 3, 4 farklı yolda bir şeylerin peşinde koşturacaksın. Ortaklı olaylar, fikir birlikleri, tartışmalar gündeme gelecek.
Sayın Başak ve onunla beraber işin içinden çıkılmaz hesapların içine gireceksin. Sebep? Çünkü düzenini baştan aşağı yenileyeceksin. Sen artık madem delikanlı gibi diyorsan ki bu benim isteğim, sen yenilik yapmadan duramayan bir burçsun. O yenilik senin Plüton Kovana ve Güneş Aslan burcu süreci sana tamamen bambaşka bir kimlik kazandıracak. O kimliğe ulaşacaksın birden farklı yöntem bir kişiyle. Ve onunla beraber sen öncelikle bütün hepsine birden adım atacağın için önce hesabı tutturamayacaksın. Çünkü bulunduğun nokta, şimdiye kadar geldiğin nokta o gideceğin noktaya uygun değil. Komple güncellenme. Komple güncelleme. Yerse o güncelleme seni istesen de istemesen de güneş tutulmasına götürecek zaten Aslan burcunda. Jüpiter kavuşumunda. Bam! Tertemiz. İki numaralı şap 12 numaralı ev. 12 numaralı Jüpiter orada. Güneş de orada. Her şey baştan aşağı değişecek. Mecbur. Çünkü 12 numaralı ev kalan 11'i inşa eder. Ve 12 numaralı eve güneş girdiyse bitmiştir olay. Gelelim terazi burçlarına. 1 numaralı kart, 2 numaralı kart, 3 numaralı kart. Düşündüklerini inandığın yolda yavaş yavaş hayata aktarma süreci sayın teraziler. Bakalım orada ne diyormuş? Geçtiğimiz süreçler içerisindeki ikili üçlü görüşmeler, ikili üçlü ortaklıklar ve diyaloglardan çıktın. Ya kazandın, ya kaybettin, ya berabere kaldın. Aynen. Orası geçiyor artık. Oradan nereye gidiyorsun? Bütün olasılıkları değerlendirme. Bütün o tartışmalardan sonra ortaya çıkan olasılıkların hepsini değerlendirip showtime, şurada değerlendirip showtime. Tamamen showtime. Kendi değerlerinle ilgili showtime. Ve o showtime senin yaşam tarzını, yaşam kaliteni, yaşam değerlerini, her şeyi bir sonraki aşamaya buradan çıktıysan delikanlı gibi o olasılıkları değerlendirip orada konuştuğun olasılıkları değerlendirip kendini buraya doğru çıkarma zamanı sayın terazi. O fikirleri de yavaş yavaş hayata aktarma zamanı. Ama ikizler yavaş yavaş illüzyonu her bir otoboku geçiyorsun. Oturtup yavaş yavaş ilerleyeceksin. Bitti. Bitti. Gelelim şimdilik sayın akrep burçlarına. 2 numaralı değerler evi. Nedir ne değildir sayın akrep? Göreceğiz. 2 numaralı değerler evinde neler oluyor? 1 numaralı kart, 2 numaralı kart, 3 numaralı kart sayın akrepler. 1 numaralı kart diyor ki geçtiğimiz süre zarfı içerisinde uzlaştın mı delikanlı gibi? Yoksa böyle NATO kafa, NATO mermer ben kendi bildiğim yoldan giderim mi dedin? Hangisini dediysen artık o gün artık geçti. Şimdi o uzlaşmadan doğan somut olarak değerlerin dengesel dönüşümlerine doğru gidiyorsun ve olaylar net bir şekilde resmileşmeye doğru gidecek. Yani o dengeler böyle tıkır tıkır hissede somut hale dönüşmeye başlayacak. Değerler evi. O ancak ve ancak o değerlerin oraya oturabilmesi için 2 numaralı evine oturabilmesi için denge oraya geldi mi? Değerlerin tam üstüne. Söylemen gerekiyor. Bunun buraya oturması gerekiyor kardeşim. Sayın Akrep. Hadi. Uzlaştıydık hani. Hani. Söylemiyorsun ki. Denk geldi oturdu artık diye. Söylemiyorsun ki. Ya kaybedersen? O zaman geçer gider o. O zaman sen niye uzlaştın? Kiminle uzlaştın? Neden uzlaştın? Sayın Akrep. Yapıştır. Haydi. Değerler senin oğlum. Denk geldi oturdu bırak demen lazım. Bitti.
Gelelim şimdi sayın uçan pisişikler. Var olan bütün olasılıkları, var olan bütün olasılıkları, ay orada, var olan bütün olasılıkları bir numaralı kart, 2 numaralı kart ve 3 numaralı kart sayın yay. Ne diyormuş? Diyor ki, bang! Bir süredir doyum aşamasına geldin. Ruhsal doyum aşamasına geldin. Artık sona erdi. Yeni aşamaya doğru yavaş yavaş ilerleyeceksin sayın yay. O 1 numaralı ev, 12 numaralı evden çıktın. 1 numaralı eve doğru geçiş yapıyorsun. Bu 1 numaralı evde in the first place bütün soru işaretlerini silmen gerekiyor. O olasılıkları görüp kullanabilmek için. Bak şunun hakkında şu soru işaretim var, şunun hakkında şu soru işaretim var, şunun hakkında şu. Tamam söyle ve yapsınlar. Bitti. Done. Huzursuzluğumu giderin lan. Huzursuzluğumu giderin oğlum. Aynen huzursuzluğumu giderin ki ben de akışına bırakabileyim. Tamam mı? Tamam. Tamam mı? Tamam. 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 Successful zero. Successful zero. Her şey perfect. Tamam. Bu şekilde ilerleyebilir benim değerlerime doğru. Çat! Yapıştır o zaman. Kader çarkıyla Jüpiter, Venüs. O zaman yapıştır. O zaman bırak onlar senin değerine doğru gitmeye başlasınlar. Bitti. Ama onu bak iki büyük arkana. Bu ruhsal tamamen ruhunu oraya katıp da o noktaya kadar geldin ve ruhun dışında bütünleşen alanla ilgili soru işaretlerini ruhun bütünleştikten sonraki süreçte o soru işaretlerini giderirsen o alanla senin ruhuna verdiğin, oraya verdiğin emek tepkimeye gider. O tepkimeyi kader çarkı bütünleştirir. Ama oraya girip onu halletmen lazım. Çünkü orası senin değerler evin sayın. Yay bitti. Done. Net. Nefes alamıyorum. Bitti. Gelelim şimdi Oğlak burçlarına 12 numaralı ev. Her şeyin gizli kapaklı döndüğü, böyle buram buram, ılgıt ılgıt koku geliyor ama ne çıkacak çok merak ediyorum dediğin ev. O ev mi? O ev birader. Bildiğin gibi değil. Ne yapıştıracak şimdi sayın Oğlak? 1 numaralı kart, 11 numaralı evdeki hangi dış bağlantıları kurduysa şimdi onun bütünleşmeleri geliyor. O koku oradan geliyor. O koku oradan geliyor. O olasılıkları madem değerlendirdin, her şeyi 12 numaralı eve doğru sıkıştırmaya başladın. Orada pişecek şimdi o. O pişme sürecinde sen çünkü o 12 numaralı evin bilinçaltının direkt ruhunla bağlantısı var. İçinle bağlantısı var. Neyle? Şunla. You're very welcome. O merakın senin neler yapar biliyor musun? Pişen şeyi bile paramparça eder 12 numaralı evde. Ondan sonra onun hiç kimseye bir katkısı olmaz. Sonra dersin ki ben bütün olasılıkları ve dış bağlantıları birleştirdim ama kendi yediğim bok yüzünden her şeyi mahvettim. Ve 12 numaralı ev aynı zamanda geçmişten kalma bütün hesaplardır. Oradan da bana borcun var deyip çat diye arkandan kelme takabilirler. Ona göre hazırlıklı ol. Ne yapar ona? Done. O oradan 12 numaralı evden çıkıp da 1 numaralı eve dönüşürken sen artık eski sen olmayacaksın. Hem etrafına hakim olacaksın hem kendine hakim olacaksın sayın Oğlak. Orada yapacak hiçbir şey yok. O kendine hakim olmaz. Senin beynini böyle bram bram. Beynini yiyorum. Yok bir olasılık kalmadı. Bitti. O fikirlere göre bir olasılık yok. O fikirleri aşman gerekiyor. Bitti. Yoksa done. Yoksa done. Game over. Beynini yakacaksın böyle. Ben bir yol bulamıyorum. O zaman bakış açını değiştir kardeşim. Bitti. Gelelim şimdi sayın kova burçlarına. 11 numaralı ev kariyer evinden çıktı. Şimdi organizasyon ve globalleşmeye kendi evine giriyor sayın kova. Allah'a mı bildiğin gibi değil. Bakacağız. Bakacağız. 1 numaralı kart, 2 numaralı kart ve 3 numaralı kart sayın kovalar. 1 numaralı kart diyor ki sen kariyerinde gerçekten delikanlı gibi istediğin yolda mı yürüyorsun? Evet.
Delikanlı gibi. Aynen. Dedim ay buçuk. Aynen. Yürüyorsan ve oradan hiç şaşmadıysan, kral tanınmaz. I don't know the king. Kralını tanımam. Aynen. Kralını tanımadıysan şu anda bütün soru işaretlerini gidermen gerekiyor. Nerede bir soru işareti varsa den 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 onları giderme zamanı. Ay yaydayken. Onu giderdikten sonra neydi? Ölüm kartı. Köklü dönüşüm. Somut manada bir dönem sona erecek. Yepyeni bir dönem başlayacak inandığın yolda hem de organizasyon halinde Sayın Kova burcu. Bam! Yapıştır, büyüsün. Büyüsün. Bırak büyütsünler. Bırak büyüsün. Aynen. Bırak büyüsün. Çünkü 11 numaralı ev yalnız olmadığın tek ev. Senin gibilerle beraber organize olduğun evdir. Bitti. Orada bir dönem sona eriyor. Daha büyük Plüton. Oğlum 1 numaralı ev. 1-11 aksi çok daha büyük ve yeni nesil bir sürece giriş yapıyorsun Sayın Kova, haberin olsun. Ama o soru işaretlerini giderdiğin vakit. Gelelim şimdi varlık burçlarına. Kariyerimi oğlum, bunu mu? Aynen, kariyerimi, bunu mu? Bakacağız kariyerimde neler oluyor? 1 numaralı kart, 2 numaralı kart ve 3 numaralı kart Sayın Balık. 1 numaralı kart der ki İllallah geldi. Durum bildiğin gibi değil. Ne varsa çıkar ya. O derece mi? O derece. Ama şurası ama komple ön yargım. Neresi? Şurası. Şurayı değiştir. Şurası komple ön yargı. Ha bak. Tamam gına geldi de sen öyle olduğunu varsaydığın yerler var ama. Ama aslında değil. Onları hallettin mi? Ah neyse. Onları hallettin mi? Hallettin mi? Ha, onları hallettiysen şimdi dengede durma zamanı. Hallettim tamam. Orası denge, orası denge. Ben dengede mi? Denge, orası dengede mi? Orası dengede mi? Orası dengede. Ben dengede miyim peki? Bak bir dur, bir dur. Au, au. Dengeye alıyorum kendimi, susun. Au. Kendini dengeye alacaksın. O dengeyle beraber çünkü yardırman gerekiyor 10 numaralı evden sonra 11 numaralı eve geçerken. Sayın Balık. Önümüzdeki süreçte o önde o dengeyi tutturacaksın. Ondan sonra yapıştıracaksın. Sınıfların asıyla. Bu mu? Bu. Yepyeni bir cevher ve yepyeni bir dönem kariyerimde. Dan nokta. Arkadaşlar benlik bu kadar. Ben Ozan Kurtbay. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Arrivederci. Eyvallah.